Merhaba, ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bu canlı dolar altın yorumumuzda sizlerle birlikte dolar ve altın için tahminlere yer vereceğiz. Bu tahminlerle ilgili kendi tahminlerimizi de teknik analiz yöntemini kullanaraktan bulmaya çalışacağız. Evet, biraz arkadaşlarımızın da toplanmasını bekleyelim. Bu arada konu başlıklarımıza biraz değinelim. Altınla ilgili Dünya Altın Konseyi'nin açıklamaları, Sayın Hazine Bakanı Nurettin Nebati'nin yapmış olduğu açıklamalara değineceğiz bu videomuz içerisinde. Doları, altını, ons altını, gümüşü, vakit kalırsa Bitcoin'e de değinelim. Bitcoin takip eden arkadaşlarımız da var. Onlardan gelen soruları da cevaplamaya çalışalım. Ayrıca sizden gelecek sorulara da bu video içerisinde gene yer verelim. Murat arkadaşımız evet selam demiş. Murat hoş geldin. Harun iyi akşamlar demiş. Harun hoş geldin. Ayşe Erdoğan selam demiş. Selam Ayşe. Suat Yıldız yayınımıza katıldı. Evet, tüm arkadaşlarımıza hoş geldin diyerekten dolar analizimize yavaş yavaş geçmeye başlayalım arkadaşlar. Geçen hafta itibariyle biliyorsunuz Sayın Hazine Bakanımız Nebati'nin yapmış olduğu toplantı ile ekonomistlere beklentilerin doğrultusunda dolar TL kurunda gene bir gece ansızın bir operasyon tekrardan yapabiliriz söylentisi aktarılmış oldu. Ekonomistlerin basına sızan konuşmalarından bizlerin de anladığımız kadarıyla Sayın Nebati'nin doları düşürmek amaçlı aklında bazı planlar olduğunu görüyoruz. Son Fed açıklamaları var. Powell'ın yapmış olduğu basın açıklamaları var. Bu açıklamalarla birlikte dolar endeksinde özellikle sert yukarı yönlü yükselişler gördük. Dolar TL kuruna baktığımız vakit dolar endeksine paralel olarak gene yatay seyrin dolar TL kurunda da devam ettiğini görüyoruz. Ben şimdi sizlere buradaki analizde sevgili dostlarım özellikle dolarda, altında ve gümüş tarafında en kritik destek bölgelerini belirteceğim. Bu kritik destek bölgelerimize baktığımız zaman yani buradaki kritik destek bölgeleri aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla bizlerin panik yapmasına herhangi bir gerek yok. Ayrıca Standard Chartered'ın yapmış olduğu burada açıklamalar var. Bu açıklamalara da değineceğiz. Bloomberg'in yapmış olduğu açıklamalar var. Bunlara da gene bu videomuz içerisinde değineceğiz. Kanalımızı şu an dışarıdan, canlı yayınımızı dışarıdan seyreden arkadaşlarımızı da kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz sevgili dostlarım. Ayrıca beğen tuşuna da dokunursak daha fazla arkadaşımıza ulaşmış oluruz. Şu an 200 civarında arkadaşımız yayınımızı izlemekte. Evet sevgili dostlarım, hemen teknik analiz kısmına geçelim işin. Dolar kurunda uzun zamandır takip ettiğimiz önemli bizim destek bölgemiz 12.70 bölgesinden geçen alan. Evet, buradaki alan aşağı yönlü kırılmadığı sürece arkadaşlar, bakın, doları takip eden arkadaşlar özellikle panik yapmalarında herhangi bir sebep yok. Bu teknik açıdan baktığımız zaman yani 12.70 altında bir kapanış bizler görmediğimiz sürece dolar TL kurunda Fed'in yapmış olduğu, Powell'ın basında da belirtmiş olduğu gibi faiz artışlarına Mart ayı itibariyle başlayabiliriz sinyali. Şimdi burada Powell'ın yapmış olduğu açıklamada çok ince bir ayrıntı var. Varlık alımları biliyorsunuz Mart'ın ortasına doğru sonlanacaktı arkadaşlar. Bu varlık alımlarını Fed Mart başına çekmiş durumda ve Powell'ın yapmış olduğu basın açıklamasında da söylediği gibi varlık alımlarını bitirip faizlerle ilgili kısmı Mart ayında geçeceğiz şeklinde bir açıklama Powell'ın ağzından çıkmış durumda. Bu arada Powell gelişmekte olan ülkeleri de gene uyardı. Yani kendinizi artık bol para, dünyadaki bol dolar kurunun yavaş yavaş çekileceği yönüne hazırlamanız, bu bolluğun artık biteceği anlamında da mesajlarını sunmuş oldu. Bunun üzerine dünya borsalarında ilk etapta arkadaşlar yukarı yönlü anlamsız bir çıkış yaşandı. Fakat piyasa bunu kendi içerisinde süzmeye başladıkça dakikalar içerisinde
buradaki yükselişte gene yerini borsalar tarafında aşağı yönlü çekmiş oldu. Bu da bizlere Fed'in artık Mart ayı itibariyle faiz arttırımlarına başlayabileceğinin önemli bir sinyalini vermiş oldu. Bu yüzden bizler gene ülke içerisindeki açıklamalara dönecek olursak Sayın Hazine Bakanımız Nebati'nin yapmış olduğu açıklamalara tekrardan odaklandık. Sayın Maliye ve Hazine Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalarda şirketlerin özellikle ilk etapta 10 milyar dolarlık dövizi arkadaşlar Merkez Bankası tarafına aktaracağı yönünde Sayın Nebati'nin beklentileri var. Bu da döviz korumalı TL mevduat hesabında ilk etapta bir 10 milyar liralık şirketlerin dövizini bozup Merkez Bankası tarafına yatıracağı, ardından da bu sürecin 20 milyar dolarlar civarına kadar oluşabileceği yönünde beklentileri var. Ekonomistlere yapmış olduğu, toplantıda yapmış olduğu açıklamalar. Ardından bankaların arkadaşlar biliyorsunuz elinde bulunan döviz hesaplarının %10 kadar miktarını Merkez Bankası'na aktaracağı yönünde ve bunun da gene Temmuz ayı içerisinde %20'ler civarına doğru, ilk etapta Nisan ayı içerisinde %10'unu, Temmuz'la birlikte de %20 civarındaki TL döviz mevduat hesaplarındaki paranın Merkez Bankası tarafına aktarılması yönündeki çalışmaları var. Ayrıca satılan gayrimenkuller, yani yabancılara satılan gayrimenkuller üzerinden gelecek döviz miktarlarının da gene tamamının Merkez Bankası tarafına aktarılması yönünde Sayın Hazine Bakanı'nın göstermiş olduğu tedbirler de mevcut arkadaşlar. Bu tedbirler doğrultusunda bizler Merkez Bankası'ndan bu tür atraksiyonları görmemiz durumunda veya dolar TL kurunda şurada bir 14.05 seviyesi mevcut. Kuvvetli bir direnç bölgesi. Bu direnç bölgesinin yukarıya yönlü kırılması halinde bu tedbirleri tekrardan piyasa genelinde yürürlüğe koyabilirler sevgili dostlarım. O yüzden yukarıdaki sıkı bir şekilde takip etmemiz gereken en önemli bölge dolar kurunda 14.05 bölgesi. Zaten burayı sizlerle birlikte çizdik. Bu çizdiğimiz bölge üzerinde 14.05 üzerindeki hareketlerinde dolar TL kurunda 16 TL civarına kadar yukarı yönlü fiyatlaması benim öngörülerim dahilindedir. Buraya yani dolar TL kuru ileriki zamanlarda oluşacak baskıyla birlikte yukarı yönlü kırma olasılığı da oldukça yüksektir. Tabi burada herhangi bir 20 Aralık'taki olan müdahale gibi bir müdahale gelmemesi durumunda. Bu beklentilerim 16 TL civarına doğru dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketlerin olabileceği yönünde. Şu anda dolar TL kurunu izlediğimiz zaman dolar TL kurunda sıkışmanın devam ettiği günlük grafiklerde de zaten yatay bir seyrin devam ettiği de gözüküyor. Yukarıda 13.60 bölgesinde bulunan bir destek, onun üzerinde 13.80 ve 14.05 direnç bölgeleri dolar TL kurunda bu sıkışık dar bant aralığında takip edilecek önemli bölge. Aşağı yönlü bu sıkışmanın takip edileceği yine destek bölgeleri içerisinde 13.20, 13 ve 12.70 destek bölgeleri de dolar TL kurunda gözükmekte. Bizi büyük resimde dolar kuru için takip etmemiz gereken alan şurada gördüğünüz 14.05 ve 12.70 aralığından geçen bölge. Evet, Nuray bu arada en fazla demiş 13.20'ye düşecek demiş. Düşürmezler demiş. İnsanlar alış için yığılır. Evet. Şu anki konjonktürde baktığımız zaman Nuray arkadaşımızın söylediği gibi de bu kuru aşağılara, buralar bence de Nuray arkadaşımızın da dediği gibi büyük bir alım fırsatı olarak tekrardan piyasa tarafından değerlendirilir. Çünkü artık Mart ayı itibariyle Fed'in faiz arttıracağı yönündeki beklentiler piyasada oluşmuş durumda. Zaten Powell da bunu inkar etmiyor arkadaşlar. ABD'deki enflasyonist baskıyı kontrol altına alabilmek için Powell da artık Mart ayında
faiz artışlarına başlayacak. Bunun sinyallerini piyasaya son toplantıda verdi. Şubat ayı içerisinde Fed'in bir toplantısı yok. Fed'in bundan sonraki toplantısı artık Mart ayı içerisinde olacak sevgili dostlarım. O yüzden buradaki aralığı da Merkez Bankası gene 13-20 ve 14 band aralığı içerisinde tutmaya çalışacaktır diye benim düşüncem de bu yönde. Artık zaten faiz indirimleriyle ilgili Merkez Bankası'ndan da söylemler gelmemeye başladı. En son yapılan söylemle birlikte 3 ay faiz indirimlerine gidilmeyeceği yönünde konuşmalar oldu. Ve bunları zaten ilk Ocak ayı Merkez Bankası toplantısında da faizlerin serbest bırakılması, yani sabit bırakılmasıyla ilgili bir karar çıktı. Şubat ve Mart aylarında da gene Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakacağı yönünde de hepimizin bir düşüncesi zaten bulunmakta. Evet, Adem Köksay bu arada altın yükselecek mi demiş. Evet, altına da birazdan bakalım hemen Adem. Murat Güngör Mart'ta patlar demiş. Şubat'ta ineceği kadar indirecekler. Murat, fazla da indirmek istemeyebilirler. Benim düşüncem bu yönde. Buradaki yatay seyri bir müddet daha devam ettirebilirler. O yüzden bu yatay seyri izliyoruz. Ama baskı gün geçtikçe artacaktır. Yukarı yönlü bu baskının artacağını düşünmekteyim. Dolar endeksinde paralel dolar TL kuruna baktığımız zaman dolar endeksi son analizimizde de söylediğimiz gibi 94.70 altında bir kapanış görmediği müddetçe tekrardan FED açıklamalarıyla birlikte yukarı yönlü 96-97 seviyelerine doğru gidecektir tahminimiz vardı ve dediğimiz gibi FED açıklamalarıyla birlikte dolar endeksinin yukarı yönlü sert atağına dolar TL kuru paralelde karşılık verdi arkadaşlar. Yani bizim dolar endeksindeki artış oranını şu an için dolar TL kurunda henüz görmüş değiliz. Ama tabii bu baskılama nereye kadar sürebilir? Bu baskılamak iyi midir? Yoksa piyasayı yavaş yavaş bırakıp akışı yönünde hareketlerin izlenmesi mi daha iyi olur? Bana sorarsanız piyasanın yavaş yavaş bırakılıp akışı yönünde izlenmesi daha iyi olur. Çünkü birden bu kadar baskılama bu dolar TL kurunda geçmişte de izledik arkadaşlar. Hoş olmayan sonuçlara sebebiyet vermekte. Geriye yönlü şu ortamda çekişler, dolar TL kurunun geriye yönlü baskılanması zaten dışarıdaki enflasyonist fiyat ortamına baktığımız zaman fiyatların geri gelmediği ve geri çekilen her kurunda bir alım fırsatı olarak vatandaşlar tarafından değerlendirildiği de hepimiz tarafından zaten gözlemleniyor. Bu arada Standard Chartered'ın özellikle dolar kuruyla ilgili yapmış olduğu bir tahmin var. Bu tahminin de Standard Chartered arkadaşlar 2022 yılında 12.50 civarlarında olan beklentisini 22 liralar seviyesine çıkarmış durumda. Bu yabancı bankalar ve analizciler tarafından gelen yorumlara da baktığımız zaman dış cepheden bizim Türkiye ekonomisinin görüntüsü maalesef ki bu konuda. Standard Chartered'ın yapmış olduğu açıklamada ise arkadaşlar kur korumalı Türk lirası mevduatının kamu maliyesi, bakın burası çok önemli, kamu maliyesi üzerindeki risk oluşturma sebebinden dolayı beklentilerini 12.50 civarından 12.70 civarına doğru yükselttiği görülmekte. Teknik analiz olarak bizlerin de burada izlediğimiz analizimize baktığımız zaman da bizler için 12.70 seviyesi zaten önemli dedik. Bu 12.70 altına bir kapanış veya iki kapanış gelmediği sürece bizler de gene beklentimiz doğrultusunda yukarı yönlü 14 seviyesinin kırılacağı yönünde beklentilerimiz, yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla zaten devam ediyor sevgili dostlarım. Bu arada Bloomberg'den de bir açıklama geldi. Bloomberg'in yapmış olduğu açıklamada ise arkadaşlar dünya üzerinde en kırılgan iki ülke olarak, bakın dünya üzerinde en çok kırılganlığa sahip olan iki ülke üzerinde biri Arjantin, biri de Türkiye olarak gösterildi. Burada Bloomberg'in yapmış olduğu analizin neye dayandığı
soracak olursanız arkadaşlar, burada Bloomberg analizcilerinin yapmış olduğu enerji maliyetleri özellikle değinilmiş. Enerji maliyetleri ve petrol bakımından ülkenin dışa bağımlı olmasından dolayı Arjantin gibi bizi de en kırılgan iki ülke arasına maalesef ki sokmuşlar ve ilerleyen günlerde motorin, petrol fiyatlarında özellikle yukarı yön beklentilerinin de hala devam ettiğini, bu yukarı yönlü beklentiden kaynaklı olarak da Arjantin ve Türkiye ekonomileri üzerinde kırılganlığın artacağı yönünde beklentileri maalesef ki devam etmekte. Evet, Çetin Taşdoğan ons altın ve gümüş demiş. Evet, onları da değerlendireceğiz birazdan Çetin. Biraz dolara bakalım. Doları değerlendirelim sizlerle birlikte. Onlara da tekrardan dönelim. Evet, şimdi dolar TL kurunda stratejimiz ne olmalı? Ben kendi açımdan söyleyeyim sevgili dostlarım. Ben kendi açımdan dolar TL kurunda orta bazda olarak 12.70, şuradaki 12.70 seviyesi aşağı yönlü kırılmadıkça beklentim yukarıdaki 14 seviyesinin yukarı yönlü kırılacağı yönündedir. Ve dolar TL kurunun buradan 16 TL civarına doğru gideceği yönündedir. O yüzden ben kendi stratejime göre 12.70 seviyesi altında bir kapanış görmedikçe dolar TL kurunda 16 Türk lirası beklentimi korurum. Tabii siz hepiniz kendi kararlarınızda özgürsünüz. Herkes kendi kararlarına göre hareket etmek zorunda. Ne zaman ki benim bu beklentim dolar yönünde düşüş, yani hızlı bir düşüş yönüne dönebilir. Şuradaki 12.70 altında dolar TL kurunda eğer aşağı yönlü kapanışlar görmeye başlar isem o zaman fikrim değişir. Dolar pozisyonlarımı biraz daha azaltırım ve ilk etapta 11.35 seviyesindeki destek bölgesine doğru kendimi ayarlarım sevgili dostlarım. Benim kendi stratejim bu yönde olur. Tabii sizler dolar TL kurunda nasıl bir strateji kurarsınız? Tamamen size kalmış bir durumda. Benim için dolar TL kurunda en önemli seviye 12.70'tir. Çünkü şuradaki oluşumu takip ediyorum. Buradaki oluşumun formasyonunun bozulabilmesi için burada 12.70 altında bir kapanış olması şart. Aşağıda gene bu formasyonda bir 4 TL'lik şurada bir oluşum mevcut. Buradaki 4 TL'lik farkı dolar kurunda yukarı atması durumunda da dolar TL kurunda 16, 17 hatta 18 TL'ler bile tekrardan görülebilir. Ben buradaki fiyat aralığını kendim için takipte kalırım sevgili dostlarım. Evet, altın tarafına da bakalım hemen. Gram altında bizler için oluşturulmamız gereken stratejiler nasıl olmalı? Hangi seviyelere dikkat etmeliyiz? Gram altın takip eden arkadaşlar için de bu seviyeleri hemen inceleyelim. Evet, bakın aynı dolardaki gibi gram altın tarafında da burada bir oluşum mevcut. Buradaki oluşumda da gene bizler için 746-747 seviyesi mevcut. Gram altın takip eden sevgili dostlarım, arkadaşlarım için de şurayı belirleyeceğiz olursak 746. Buradaki 746 seviyesi çok önemli. Yukarıda da gene 818 direnç bölgesi. 746 benim için önemli olur. Buradaki gram altında 740 lira altında bir kapanış görmediğim sürece benim gram altında beklentim yukarı yönlü beklemek yönünde olur. Ne zaman ki bu fikrimden cayabilirim, bu fikrimden cayabilmem için 746 altında kapanış görmem şart sevgili dostlarım. Eğer ki burada bir kapanış görür isem o zaman aşağıda 723 ve 700 TL'lere doğru aşağı yönlü bir hareket benim için başlayabilir şeklinde gram altın yatırımım olsa bu şekilde düşünürdüm. Yani 746 benim olmazsa olmaz stop bölgem olarak takip ettiğim alan olurdu. Yukarıda ise 818 direnç bölgesi. Buradaki 818 direnç bölgesinin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte de beklentim 950 TL'ye kadar bu gram altın tarafında yükseliş yönlü olur. Yani ben 746 seviyesi gram altında aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe stratejim 746'nın üzerindeki 950 TL civarındaki alanı beklemek yönlü olur orta ve uzun vadede.
Çünkü dolar TL kurundaki bu yatay seyrin, baskılamanın ne kadar süreceği pek belli değil. Şimdi ons tarafına da geçeceğiz. Çünkü ons tarafında gram altıncıları da ilgilendiren bir bölüm var. O yüzden ons altın da gram altın takip eden arkadaşlarımız için önemli bir bölge. Ons altın tarafında oluşum ve bu oluşumla ilgili hemen teknik detaylara girelim. Bakın ons altında arkadaşlar burada bir takip ettiğimiz üçgen içerisindeki bir alan var. Haftalık bazda burayı açtığınız zaman bu haftalık bazdaki oluşumun ons bazda altını takip eden arkadaşlar için bir kırılma seviyesi, bir kırılma noktası olarak hangi bölge altında kapanış yapması lazım? Özellikle şurada net bir bölge alacak olursak 1770 bölgesi. Bakın aşağıda 1770 dolarlar, yukarıda da bu hafta itibariyle 1817 dolarlar. Hemen buradaki stratejiniz nasıl olmalı? Burayı şuradaki 1770, bakın burası 1770. Burada aşağı yönlü hareketin ons altında daha sert bir konum alabilmesi için ons altın takip eden arkadaşlar buradaki üçgen aşağı yönlü 1770 seviyesinden aşağı yönlü kırılır ise o zaman burada ne yapacaksınız? Ons bazlı yatırımlarınızı arbitraj yoluyla dolar tarafına bir miktar daha aktarabilirsiniz. Ama bu 1770 kırılacak anlamı kesinlikle taşımasın sevgili dostlarım. Çünkü yukarıda da 1817 dolar var. Ve şu an itibariyle bakın şurada da 1817 dolar var. Eğer ki buradaki Fed açıklamalarıyla birlikte bir sahte düşüş olayı ons altın için yaratılmış ise buradaki ons altının tekrardan bu 1770'i aşağı yönlü kırmayıp yukarı yönlü 1817 dolar seviyesini kırmaya doğru yukarı yönlü dönme olasılığı da var. O yüzden eğer ki buradan bir tekrar dönüş olur ise ons altın tarafında da tekrardan yukarı yönlü bir 1880 dolarlar civarına doğru yukarı yönlü hareket görebiliriz. Şimdi altın tarafında ilginç detaylar var. Bu altın tarafında özellikle bu ilginç detaylara baktığımız zaman Dünya Altın Konseyi'nin bir açıklaması oldu arkadaşlar. Dünya Altın Konseyi'nin yapmış olduğu 2021 yılı, burası çok önemli. Bakın altın takip eden arkadaşlar için özellikle 2021 yılı için arkadaşlar, yani 4. çeyreğinde, 2021 yılının 4. çeyreğinde altın alımları rekor kırmış. Yani bu 2021'in son çeyreğinde arkadaşlar, yani 2022'ye girerken çok sayıda altın alındığıyla ilgili Dünya Altın Konseyi bir açıklama yaptı. Bu kadar altının alınması bu altında geri düşüşü yaşatabilir mi? Yoksa buradaki geri düşüşler bir fonlar aracılığıyla altın toplama amaçlı mı yapılıyor? Burada bir oyun mu dönüyor sorusunu mutlaka akıllara getirmesi lazım. Bu kadar düşüş beklenmesine rağmen bu kadar altının neden alındığı ve korku endeksine gene baktığımız zaman korku endeksinden altın ve gümüş tarafı büyük besleniyor, çünkü korku endeksi de gene 30'ların üzerinde. 30'ların üzerinde korku endeksinin de çok yüksek olduğu gözlemlenmekte. Peki dünya genelinde acaba bir savaş beklentisi mi mevcut? Büyük fonlar burada tekrardan altın alımlarına girmişler. 2022 yılı içerisinde yüksek miktarda altın alınması acaba Rusya Ukrayna'ya girecek mi sorularını da akılda tutmakta. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da bir açıklama yaptı. Kesinlikle dedi, Ukrayna'ya girmek yönünde, yani savaşmak yönünde bir niyetimiz yok şeklinde bir açıklama yaptı. Peki tabii bir ülke bir yere gireceği zaman yarın veya öbür gün seninle savaşacağız şeklinde bir açıklama yapar mı? Yapmaz sevgili dostlarım. Çünkü karşı tarafı en uygunsuz zamanda yakalamak isterler. O tarafı rahatlatıp belki de onların tedbir alımlarını daha da yavaşlatmak amaçlı bu türden açıklamalarda da bulunulmuş olabilir. O yüzden 1770 dolar ons altında özellikle aşağı yönlü kırılmadıkça
Burada zaten fazla bir vakit kalmadı görülmekte. Şu üçgenin içerisindeki harekette bir 2-3 mumluk bir hareket kalmış. Bu 2-3 mumluk hareket 2-3 hafta içerisinde altının ons tarafında artık yönü belirleyecek olan hareketin çizileceği bir bölge. Uzun zamandır altında sabırla bekleyen arkadaşlarımız da mevcut. O yüzden bu 1770 seviyesi önemli. Bu 1770 altında bir iki kapanış olmadığı sürece altının ons pozisyonlarında bozulmaması gerektiğini ben kendi şahsen bu şekilde düşünmekteyim. O yüzden sizler de buradaki üçgeni takipte kalın sevgili dostlarım. Çünkü bu üçgen kırılımı bakın şuradaki alan kadar hem eğitim amaçlı olsun sizler için de şuradaki alan kadar bir alanın altında yukarı yönlü kırılması durumunda altında bir o kadar da yukarı yönlü bir alan yaratma durumu mevcut. Burada da yani bunun yukarı bu üçgenin yukarı patlaması altının 2400-2300 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü ataklar yapmasına sebebiyet verebilir. Aynı şekilde gene bu üçgenin aşağıya yönlü kırılması durumunda ise burada gördüğümüz okla çizdiğimiz alan kadar bir alanın altının onsunda belki de bir 1500 dolar aşağı yönlü hareketini başlatma durumu da olabilir. Bu sıkışma altın yatırımcısı için önemli. Bu altın yatırımcısı mutlaka bu sıkışmayı takip etmek zorunda arkadaşlar. Sizler de mutlaka ons tarafında bu sıkışmayı takipte kalın. Hemen gümüş tarafına bakalım. Gümüş bekleyen arkadaşlarımız için gümüşte son durum ne şekilde? Evet, gümüş ons. Arkadaşlar gümüşün ons tarafına baktığımız zaman gümüşün ons tarafında da gene şu bölge özellikle 21.50 bölgesi 21.30 bölgesi hatta kendimize belirleyelim. Gümüşün ons tarafında da gene altın gibi strateji kurmak gerekirse gümüşün onsunu takip eden arkadaşlarımız için şuradaki 21.30 bölgesi gümüşün onsu için çok önemli bir bölge. Peki ben ons gümüş takip etsem hangi seviyeleri kritik bölge olarak kendime belirlerim? Şimdi sizlerle birlikte o bölgeye de hemen girelim ve gümüşün ons tarafındaki kritik bölge hangi seviyelerden geçiyor? Bunu bulmaya çalışalım. Gümüşün bu 21.30 seviyesi altına bakın arkadaşlar inmemesi ve bunun daha önceden de birçok kez gümüşün ons tarafında denenmiş olması. Bakın şurada bir denenmiş, burada denenmiş. Gene grafik üzerinde burada bir deneyimi var ve burada da var. 4 kere bu seviye denenmiş ve 5.'de bu 22.35 seviyesinden yukarı yönlü gümüş tekrardan tepki almış ve yukarı yönlü dönmüş. 21.40'lardan yukarıya yönlü dönmüş. Gümüşte tekrardan bizler için şimdi 22.66 önemli bir direnç seviyesi haline gelmiş oldu. 22.66 ilk etaptaki bir direnç bölgesi konumuna gelmiş oldu ve 23'te yukarıda bir direnç konumu haline gelmiş oldu. Gümüşün buradaki üçgeni kırabilmesi için de 24 seviyesi önemli bir bölge haline gelmiş oldu. Şurada 24 dolar gümüşte önemli bir bölge. Aşağıda ise 21.30 bölgesi gene gümüş için önemli bir bölge. Gümüş bu çip krizlerinden oldukça etkilenmiş durumda arkadaşlar. Özellikle arabalarda ve araba pillerinde gümüşten faydalanıyor olması ve bu piyasalarında henüz açılmamış olmasından kaynaklı olarak da gümüşte de oyunlar dönüyor. Gümüş bir aşağı bir yukarı hareket ediyor ama gümüşte de şurada gördüğünüz alan içerisinde sıkışma devam etmekte. Buradaki sıkışma da gümüşte gene yönü belli edecek. Benim beklentim gümüşte buradaki sert formasyonun çalışması yönünde ve ons bazlı gümüşün ilerleyen orta ve uzun vadede arkadaşlar 50 dolarlar seviyesini test etmesi yönünde. Tabii bu benim düşüncem. Siz bu düşünceye katılır mısınız? Bunu da gene yorumların altına yazarsanız sevinirim. Gram gümüş. Evet, gram gümüş tarafını da ons gümüş tarafında inceleyelim. Gram gümüşte
ons bazlı olarak ve dolar TL bazlı olarak ilerleyen günlerde altın ve gümüş tarafında enflasyonist baskının doğuracağı, bakın burası çok önemli, altın ve gümüş takip eden arkadaşlar için enflasyonist baskıyla reel faiz arasındaki fark, bu geçmiş yıllara nazaran şu anki yıllarda takip ettiğimiz zaman aralıkları arasında büyük farklılıklar var sevgili dostlarım. O yüzden faizlerle reel enflasyon arasındaki fark altın tarafına ve gümüş tarafına mutlaka yansıyacaktır. Doların dünya genelinde değer kazanmasıyla birlikte altın ve gümüş tarafı ucuz kalacağından dolayı bu tarafta da bir fiyatlama yukarı yönlü görülecektir. Benim düşüncem bu yönde. Buradaki yukarı yönlü görülme de gram bazlı Türkiye içerisinde hareketlerin çarpı 2 oranla yukarıya yönlü daha hızlı bir şekilde, yani ilk gördüğü zirvelere daha hızlı bir şekilde gram altının ve gram gümüşün çıkacağı yönünde beklentilerim mevcut. Tabii bundaki beklentimde dediğim gibi reel piyasadaki enflasyon oranıyla verilen faiz oranlarının arasındaki farkın ileride altın ve gümüşü zaten otomatik olarak orada da yukarıya yönlü hareket ettireceğinden dolayıdır. O yüzden benim beklentim dolar altınla birlikte çift yönlü olarak hareket edecek sevgili dostlarım. Bu da gram altın ve gram gümüş tarafına iyi bir şekilde yansıyacaktır yönünde. Gram gümüş takip eden arkadaşlarımız da sabırlı olsunlar. Onlar da şu an için aşağı yönlü hareketler gram gümüş tarafında izlense de gram gümüşün de gene ilerleyen günlerde 9.66, 9.80, 10.02 bantları üzerinde hareketlerine devam edeceği ve kısa zamanda tekrardan 11 lira üzerine doğru gram gümüşte de yukarı yönlü hareketler görüleceği yönünde beklentilerim mevcut. O yüzden bu verdiğim ons taraflarında takipte kalın. Bu ons taraflarında önemli olan strateji kurduğumuz bölgeler altında kapanışlar görmeye başlarsak da pozisyonlarımızı dolar bazlı olarak üst tarafa çekeriz. Ons altının geri çekilmesiyle birlikte de dolardaki değer kazanımla birlikte tekrardan altın ve gümüş tarafına döndüğümüz zaman altın ve gümüş bazlı olarak ürünlerimizi gram bazında da çoğaltmış oluruz. O yüzden bu verdiğimiz seviyeler önemli. Bitcoin hemen bakalım. Bitcoin takip eden arkadaşlarımız için Bitcoin'de son durum ne şekilde ilerliyor? Evet, Bitcoin'de sert düşüşler yaşadık. Bu Bitcoin'de özellikle şuradaki kanal içerisindeki hareketler devam etmekte. Benim Bitcoin'de arkadaşlar bakın takip ettiğim seviye buraya çok yakın fiyatlamalar zaten gördük. Şuradaki 32.000 dolar seviyesi. Bitcoin takip eden arkadaşlar için burası önemli bir seviye ve burada bir dip seviyesi Bitcoin kendine oluşturabilir. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Ama bu 32.000 dolarla yukarıda 37.000 dolar, bakın şuradaki 37.000 dolar aralığı Bitcoin'de çok önemli olacaktır diye düşünmekteyim. Bunun nedenleri arasında aylık kapanışlar gelecek. Bakın Bitcoin'ci arkadaşlar bu aylık kapanışı mutlaka takip edin. Çünkü aylık kapanışta Bitcoin 37.000 dolar seviyesi üzerinde kalabilir. 37.000 dolar seviyesi üzerinde aylık kapanış yapabilir ise Bitcoin'de tekrardan 46.000 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler başlayabilir. Ama 37.000 dolar yakından takip edeceğiniz önemli bir direnç bölgesi olacak. Bakalım Bitcoin bu 37.000 dolar seviyesini yukarı yönlü kırabilecek mi? Eğer ki 37.000 doları yukarı yönlü kıramaz ise buradaki yatay hareketin 37.000, 32.000 dolar seviyesinde yatay bir şekilde belli bir süre daha devam edeceği şeklinde de yorumlanabilir. Yapmanız gereken aşağıda 32.000, yukarıda da 37.000 dolar seviyesini sıkı bir şekilde takipte kalmanız. Şu an stokastik indikatörüne baktığımız zaman orada da bir yatay sürecin devam ettiği görülmekte.
Aşağıda 32.000, yukarıda 37.000 Bitcoin'de belirleyici olacak süreci başlatacak olan hareket. Bitcoin'de tekrardan sağlam alış yapmak isteyen arkadaşlarımız da mutlaka bu trend çizgisinin yukarı yönlü kırılmasını görmesi lazım arkadaşlar. Bu da şu an itibariyle gene baktığımızda 40.000 dolar yani 41.000 dolar seviyesi üzerinde kapanışlar gelir ise Bitcoin'de tekrardan bir alım fırsatı şeklinde değerlendirilebileceği yönünde düşünülebilir. Bu seviye kırılmadığı müddetçe sağlam alış kollayan arkadaşlar için de henüz bir sağlam kırılım gelmediği gözükmekte. Burada gelebilmesi için 41.000 dolar yukarı yönlü kırılması şart ki tekrardan bir alım pozisyonu yönüne sizler girebilirsiniz. Evet, Bitcoin'i değerlendirdik, altını değerlendirdik, doları değerlendirdik. Gram altına baktık, gram gümüşe baktık. Şimdi dolar TL kuruna dönelim ve dolarla ilgili, altınla ilgili, gümüşle ilgili sorularınızı almaya çalışayım. Yıl sonu hedefiniz nedir demiş Murat Kaya. Murat Kaya, dolar için mi yıl sonu hedefi sordun onu bilmiyorum ama benim yıl sonu için dolar TL kurundaki hedefim dolar TL kurunun 16 TL civarında biraz oyalanacağı yönünde, 16-17 seviyelerinde biraz oyalanacağı yönünde. Buradaki tekrardan 14 lira üzerinde 16-17 TL'ler civarında göstereceği atraksiyon benim için önemlidir. Çünkü artık bir 18-36 tepesi burada dolar TL kurunda oluştu. Tekrardan bir üst banda girebilmesi için dolar TL kurunun burada karşılaştığı tepeyi de yukarı yönlü kırabilmesi şart. Burada eğer bir oluşum dolar TL kurunda 18.36 seviyesine doğru bu dolar TL kurunu şu şekilde bir yukarı yönlü uzatabilir ise o zaman dolar TL kurunda burada açıklayamayacağım seviyelerde bir yukarı yönlü beklentim oluşur Murat. Bu da inşallah dolar TL kurunda olmaz diye düşündüğüm bir bölge. Şu an için o yüzden 2022 yılı için şu an beklentilerimi açıklamayacağım. Ama ilerleyen günlerde bu Fed'in faiz arttırımlarına başlayacak sinyalini vermesiyle birlikte o zaman dolar TL kurunda bazı beklentiler kafamda da oluşacaktır. Bakalım göreceğiz şimdi. Evet. Ocak enflasyonu ne çıkar demiş Halil Çaltarlar. Halil, Ocak enflasyonunun ben yüksek çıkacağı düşüncesindeyim. En azından 36, 10-15 bas puanlık bir yükselişle %40'ların %50'ler civarında veya %50'nin biraz üstünde çıkacağı yönünde düşüncelerim mevcut. Tabii bunu piyasa araştırmacıları daha iyi bilir. Bana sorarsan biliyorsun TÜİK Başkanı'na soruyorduk önceden. TÜİK Başkanı da görevden alındı. O yüzden reel fiyatlara baktığınız zaman çarşıda pazarda fiyatları zaten sizler de görüyorsunuz. Bununla ilgili enflasyonu ne kadar olduğuyla yönüyle ilgili ceplerinize yansıyan tarafı da görüyorsunuz. Bunu zaten söylememize gerek yok. Ocak ayı enflasyonunda eksi beklentiler içerisinde olanları da bunu nasıl bekledikleri yönünde tekrardan açıklama yapmaya da davet etmek lazım. Nuray, borsa ne olur demiş pazartesi sizce? Nuray, borsada benim düşünceme göre aşağı yönlü inşallah olmaz. Bu arada bilançolar da açıklanacak borsalarda. Özellikle bankalar tarafında bilançolar açıklanacak. Bilanço durumlarına göre şirket bazlı olarak borsada yukarı yönlü hareketler de görebiliriz. Bilançosu düşük olan firmalarda da aşağı yönlü hareketler görebiliriz. Fakat bu FED faiz artışıyla birlikte dünya borsalarında olan hareketleri gördünüz. Bunun inşallah bizim borsalarımıza da yansımaması dileğiyle diyelim. Evet. Görevden alınan bakan ve bürokratlar demiş piyasaya nasıl etki eder? Vallahi piyasa artık görevden alınmalara alıştı. Pek bir etki yapacağını zannetmiyorum. C-Star. Evet, Ali Baykal.
Onsa parite yapsak demiş. Nasıl olur? Biraz bilgi verirseniz. Ali, onsla ilgili demin açıklamalarda bulundum. Buradaki açıklamaları şimdi bu videoyu tekrardan yayınlayacağım. Burada izlersen onsla ilgili düşüncelerim var. Onsla ilgili de o üçgen içerisindeki sıkışma değişmediği sürece herhangi bir parite yapmaya gerek yok. Ama aşağı yönlü oradaki üçgen teknik açıdan aşağı yönlü kırılırsa o zaman dolar tarafına parite düşünülebilir. Oradaki sıkışmanın yönü belli edecektir diye düşünmekteyim. Mert Demirci grafik yatay işte demiş. Düşüş olacak demiş. Mert, yataydaki grafik nasıl düşecek? O bir kırılım olması lazım. Kırılım olmadan düşecek veya çıkacak diyemeyiz. Şimdi bu yatayda özellikle bu grafiğin aşağı yönlü kırılması bir kere kime ne fayda sağlayacak onu da düşünmek lazım. Buradakinin ihracatçıya mı ithalatçıya mı bir faydası olacak? Buradaki grafiğin aşağı yönlü kırılması, dönmesi durumunda Fed'in yapmış olduğu, açıklamış olduğu faiz arttırımıyla ilgili süreç için ancak alım fırsatı yaratılabilir. Fakat buradaki yataylık devam ettiği sürece birçok kişi dolar almaya mutlaka çekinecektir arkadaşlar. Çünkü hükümet tarafından her an bir dolar TL kurunda aşağı yönlü bir darbe tekrardan yaşanabilir mi korkusuyla bunun buralarda böyle yatay kalması bence dolar açısından daha iyi bir yön diye düşünmekteyim. Ama bu baskılar mutlaka artacaktır ilerleyen günlerde. Bunu da iyi takip etmek lazım. Buradaki kırılımı iyi takip etmek lazım. Evet. Arkadaşlar, başka sorusu olan arkadaşlarımız var mı? Selamlar demiş. İyi yayınlar diliyorum demiş. Emre Ekici. Mert Bey mi? Selamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Pound incelediniz mi? Acaba kaçırdıysam. Yok, pound'a bakmadık. Pound'a bakalım hemen, sterline. Emre, senin için hemen sterline de bakalım. Evet, sterlin Türk lirası açalım buradan. Evet, sterlin Türk lirasında da gene zaten TL bacaklı grafikler hemen hemen birbiriyle aynı arkadaşlar. Buradaki oluşumlar devam ediyor. Burada sterlin Türk lirasına baktığınız zaman sterlin Türk lirasında da 17.20 seviyesi önemli. Bakın bu 17.20, şuradan bir çizgi çekerseniz buradaki kulbun 17.20 seviyesinden geçtiğini göreceksiniz. Yani bunun da gene sterlinde buradaki oluşumun aşağı yönlü bozulabilmesi için Emre, bu 17.20 altında sterlinde kapanış görmesi şart. Buradaki 17.20 seviyesi sterlinde kırılmadığı sürece burada da sterlinde gene aşağı yönlü hareketler hızlanacaktır şeklinde bir yorum yapamıyoruz. Yukarıdaki alanı ise 18.95. Evet, şurada da bir 18.95 civarında kuvvetli bir direnç bölgesi kendine belirleyebilirsin. Yatay hareket şu an için 17.20 18.95 bantları arasında aşağı ve yukarı yönlü gelişiyor. Aşağıda 13.70 bölgesini buradaki oluşumun alanı olarak kendine belirleyebilirsen yukarıda da 18.95, yani burada bir 19.6 liralık bir marj var. İlerleyen günlerde bu 19 seviyesi üzerinde sterlinde de yukarı yönlü kapanışlar olmaya başlar ise sterlinde 24-25 TL'ler civarına doğru yukarı yönlü hareketler gösterebilir. 17.20 altında kalmadıkça sterlin daha aşağıya doğru gelecek diyemeyiz. 18.95'te üstünde kapanışlar görmediğimiz sürece yukarı yönlü 24 ve 25 TL'ler civarına doğru gidecek bir sterlin var diyemeyiz. Şimdi diyeceksiniz ki bunu ben de bilirim. Arkadaşlar, şimdi biz teknik olarak buna baktığımız zaman buradaki kırılım bize yönü belirleyecek. Yani ilerleyen günlerde buradaki kırılım hangi yöne gerçekleşirse o zaman net fikrimizi daha net bir şekilde anlatabiliriz. Dünyadaki oluşumlara, İngiltere Merkez Bankası'nın da faiz arttırımlarına hevesli baktığı bu günlerde, bu durumlarda yani ben kişisel görüşüm olarak sterlinde de 18.95'in
yukarı yönlü kırılacağı yönündeki beklentim hala mevcut. Sterlin de ilerleyen günlerde buradaki 18.95'i yukarı yönlü kıracaktır diye düşünmekteyim. 2022 yılları içerisinde de sterlinin tekrardan 24 ve 25 seviyelerini görebileceğini düşünüyorum. Tabii bu benim düşüncem. Emre, sen nasıl düşünürsün onu bilmiyorum. Aynen demiş. Boğa çok şahin konuşuyor demiş. Aynen, Boğa da şahin. Valla bu aralar herkes şahin. Bizim dışımızda herkes faiz arttırımları düşünüyor. Biz de ilerleyen günlerde belki de faiz artışlarına sıcak bakmaya başlayabiliriz. Leyla Ateş, iyi akşamlar demiş. Altın yorumunuzu kaçırdım diye demiş. Yeni gördüm yayınınızı demiş Leyla. Leyla, altınla ilgili yorumu yaptık. Mutlaka bu videoyu, altın kısmını geriye incele. Önemli seviyeler verdik. O önemli seviyelerdeki kırılımlara göre bir yön belirlemesi olacak. Altın takip eden arkadaşlar mutlaka bu seviyeleri takipte kalsınlar. Önemli seviyeler anlattık çünkü altın yatırımcısı için. Dolardaki arkadaşlarımız için de önemli seviyeleri bildirdik. Yıl sonu altın ne kadar olur demiş Erdinç İkbal. Yıl sonu için altın tekrardan bir 1060 lirayı test edecektir diye düşünmekteyim Erdinç. 2022 yılı içerisinde. Fakat daha uzun bazlı analiz çalışmam bitmedi. 2022 yılı için dolar olsun, altın olsun, gümüş olsun, onlarla ilgili Bitcoin olsun, uzun yatırımcılar için bir analizim var. Bunun üzerinde de çalışıyorum. Bittiği zaman mutlaka yayınlayacağım. Onu da mutlaka takip edin sevgili dostlarım. Çünkü 2021 yılı için yapmış olduğumuz hedefler, 2020 yılı için yapmış olduğumuz hedeflerimiz tam noktasal olarak tuttu. Orada da uzun bazlı yatırım yapan arkadaşlarımız gümüş tarafında olsun, altın tarafında ve dolar tarafında olsun güzel kazançlar elde ettiler. Evet, Murat Güngör 1400 lira olacak demiş altın için. Teşekkürler Murat. Leyla teşekkür etmiş. Sağ ol Leyla, teşekkürler. Evet, ben nasıl para kazanabilirim demiş Osman. Osman, sepet yapacaksın. Paranı dörde böleceksin. Biraz borsada, yani düşenden %25 alacaksın. Diplerde olandan %25 alacaksın. Dolar, altın, gümüş ve borsa şeklinde paranı bu dörtlüye böldüğün zaman düşen tarafı, TL'de olan tarafını düşen tarafından alım olarak değerlendireceksin. Yükselen tarafından da %25 TL tarafına geçerekten bu şekilde kendine bir döngü oluşturabilirsen veya oluşturabilirseniz sevgili dostlarım, göreceksiniz ki artık kafanız rahat. Akşam yattığınız zaman ekran takip etmekten de vazgeçmiş duruma geleceksiniz. Bir tarafın kaybını bir taraftan mutlaka ortalayacaksınız. Zaten uzun vadeye geldiğiniz zaman da her taraftan karlı bir yatırımcı haline geçmiş olacaksınız. Makas aralıkları bakımından demiş, hangi kurumdan nereden almak faydalı olur demiş. Arkadaşlar şu an köylü arkadaşımızın açıklaması var. Bankalardaki makas aralıkları evet gerçekten de yüksek. Fakat bunlarla ilgili ne yapılabilir? İnanın ben de bir şey bilmiyorum. Bunu beklemekten başka bir çare yok gibi gözükmekte. Orta vade ve uzun vade yatırımcısı olacağız artık. Kısa vadede al sat çünkü yaptırmıyor bankaların makasları. Öyle düşük makaslı bankalar varsa buraya arkadaşlarımız yazarsa diğer arkadaşlarımız da onlardan faydalanabilir diye düşünmekteyim. Ali, savaş olmaz demiş. Evet Ali, şu an inşallah savaş olmasın. Arkadaşlar, savaş kötü bir şey. Bu savaş durumunda da gene en kötü biz etkileniriz. Jeopolitik konumumuz bakımından bu tür şeylerden ilk etapta etkilenecek, en fazla etkilenecek ülkeler arasında maalesef ki biz geliyoruz. Çelik Ferforje, evet, yalancı bir hükümet. Çelik Ferforje kötü patlama olacak demiş. Bizi uyutuyorlar demiş. Yatay seyir şu an devam ediyor. Bakalım yatay seyrin sonunda neler olacak bizler de göreceğiz. Arkadaşlar bu arada katıl butonumuz aktif. Katıl butonunda şu an 22 kişi olduk. Burada 100 kişi olabilirsek katıl butonu üzerinde kapalı yayın yapabileceğiz. Oradaki kapalı yayınlar üzerinde daha net, daha açık bir şekilde kendimize videolar yapabiliriz. O yüzden
Katıla katkılarınızı bekliyorum. Katıl üyeliği 10 TL. Gene YouTube üzerinden buraya ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca Süper Sticker özelliği bize de verildi. Kanalımıza verildi. Süper Sticker ve Süper Chat üzerinden de kanalımıza katkılarımızı sunabilirsiniz. Enflasyon açıklanınca %50'lik bir enflasyon açıklanırsa demiş. Piyasaya etkisi ne olur? Piyasaya etkisi ne olur? Arkadaşlar enflasyonu sizler nasıl takip edeceksiniz? Enstrümanlar üzerindeki etkisini ölçebilmeniz için buradan gene size bir takip yöntemi sunayım. Şimdi reel faizler %14 civarında, %50'lik bir enflasyon açıklanması durumunda politika faizi olan %14'ü %50'den çıkarın. Aradaki fark kadar dolar olsun, altın tarafı olsun. Bunların dengelenebilmesi için enflasyonla yani doğru orantılı olarak yukarı yönlü gidebilmesi için bu aradaki farkları elinizdeki tuttuğunuz ürünlere yansıtırsanız eklerseniz de aradaki fark kadar yukarı yönlü bir hareket beklenebilir. Buradaki enflasyonu elinizdeki enstrümana göre sizler de bu şekilde ölçebilirsiniz. İbrahim Bulut dolar mı tarla mı demiş. Dünyanın en büyük yatırımcıları bile İbrahim şu an kendilerine arsa tarla bakıyorlar. Bunu artık düşünün. Bunlar binlerce yatırımcıyla, uzmanla çalışan kişiler. Bence de tarlası, özellikle tarlası olan, arsası olanlara burada sesleniyorum sevgili dostlarım. Sakın ha sakın elinizdeki tarlanızı, arsanızı özellikle de yabancılara kaptırmayın. Tabii bizim Türklere satabilirsiniz arkadaşlar. Yerlilere satabilirsiniz. Ama yabancılara kaptırmayın. İleride ben bu arsa ve tarla fiyatlarının çok değerleneceği yönünde bu gıda krizlerinin olduğu dönemler içerisinde çok fazla fiyatlanacağıyla ilgili düşüncelerim var. Tarım arazisi toplamak lazım demiş Emre Ekici. Evet bence de Emre aynen. Zeytinyağı derim demiş Nuray. Evet zeytinyağı bu yani arkadaşlar buğday bakın buğday dünya üzerinde rekoltesi çok azalmış durumda. İlerleyen dönemlerde buna bir önlem alınmazsa un fiyatları da çok fazla artabilir. Çin kendini kapattı. Dışarıya pirinç büyük bir pirinç biliyorsunuz. İleride pirinç çok pahalanabilir. Buğday, un çok pahalanabilir. Bunlar da pahalanması demek zaten her şeye yansıması demek. Dolar 3 veya 4 ay içinde nasıl bir yükselme olur demiş Devran Öngüç. Ben Devran bir 16 liralar seviyesine doğru önümüzdeki 3-4 ay içerisinde dolar TL kurunda yukarı yönlü bir atak olabileceği yönündeki düşüncem mevcut. 12.70 üzerinde kaldıkça. Evet, çünkü haftalık bazda baktığımız zaman buradaki oluşumun bir 16 ve 16 seviyesi üzerine doğru dolar kurunda bir yukarı yönlü hareket olabilir diye düşünmekteyim. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. 23 Mart'tan itibaren kur korumalı mevduat hesaplarının 92 günlük geri ödemeleri başlayacak demiş. Bu tarihte ve sonrasında döviz ne olur demiş. Demir arkadaşımız sormuş. Evet, döviz korumalı mevduat hesapları. Evet, bunları da fiyatlanmaya başlayacak. Bu doların özellikle artması demek, hazine üzerinde baskının artması anlamı taşıyacağından dolayı arkadaşlar Merkez Bankası o tarihle ilgili mutlaka bir planı, bir oyunu vardır diye düşünmekteyim. Çok dikkatli olunması gereken bir dönem olacaktır Mart ayı diye düşünmekteyim. Bakalım dövizin özellikle bu 3 aylık kur korumalı mevduat süreci içerisinde o kadar da çok üst seviyelere doğru gitmesine izin verilmeyecektir diye düşüncelerim mevcut. Ama gene bu süre zarfı içerisinde ben doların bir 16 TL civarına doğru yükseliş getireceği yönündeki beklentim de mevcut. Ali Tan dolar 10 lira olacak demiş. Sonra 15 lira olacak demiş. Evet teşekkürler Ali. Azim altın hakkında yorumunuz nedir? Altınla ilgili yorumumuzu anlattık. Videoda
Birazdan tekrarı zaten yayınlanacak. Oradan izlerseniz sizler de ulaşabilirsiniz. Sterlin dolar paritesi alalım hocam demiş. Paritelerle ilgili şu an bir çalışmam yok. Ama onlarla ilgili de yaparız. 3 Şubat'ta enflasyon açıklamasını söndürmek için yeni bir paket gelebilir mi? Gelse bile bir etkisi olmaz diye düşünüyorum. Çünkü çok kısa zaman kaldı. Nuray. Arslan Üstünel. 600 dönüm tek parça tarlam var demiş. Buğday ektim 100 bin lira zarar ettim demiş. Bana kimse tarla buğday demesin. 600 dönümlü ekmedim, isteyen varsa demiş, satarım demiş Arslan. Arslan şu an biliyorum girdi maliyetlerinden dolayı çiftçinin fazla destek bulamamasından kaynaklı olarak çiftçilerin zor durumda olduğu, durumlarının gerçekten zor olduğu, yaptıkları maliyetleri zar zor çıkardığı, hatta zararına birçok çiftçimizin ürünlerinin ellerinde kaldığının da farkındayım. Fakat bunların pazarlama stratejileri de çok önemli. Burada büyük iş Tarım Bakanlığı'na düşüyor. Tarım Bakanlığı burada önemli adımlar atabilmeli. Çiftçinin elindeki ürünler üreticiyle ve tüketiciyle çiftçinin mağdur edilmeyecek şekilde düzenlenmesi şart. Bunlar düzenlenemediği sürece maalesef ki evet 600 dönümlük yerim var ve ekemedim. İsteyen varsa buyursun eksin şeklindeki yorumlara dönüşebiliyor. Şu an için bana soracak olursanız en fazla desteklenmesi gereken kesimin bu gıda krizlerinin de önlenebilmesi için mutlaka çiftçi tarafı olması düşüncesindeyim sevgili dostlarım. Yani hazineden en fazla payın çiftçi arkadaşlara dağıtılması yönündeki düşüncem mevcut ve bu düşüncem de hala devam ediyor. KKM ödemeleri demiş Emre. Evet. Bunlar da var demiş. Ali Erdoğan altının ons fiyatı neden düşüyor acaba? Ali altının ons fiyatındaki düşüş Fed'in yapmış olduğu varlık alımlarını Mart ayı başı itibariyle azaltacağız. Yani Fed piyasaya artık fazla para basmayacağız şeklinde, sürmeyeceğiz şeklinde bir açıklamada bulundu. Bu fazla para piyasada olmayacağından dolayı yani geri çekecek ABD artık bu bastığı fazla paraları. Bunları tekrardan ülkesine götürüp bu fazla paraları yakma niyetinde ABD. Bu da dünya üzerinde bir dolar kıtlığına sebebiyet verecek endişesi şu an ülkeler yaşıyor. Bu yüzden de altındaki fonları dolar fonlarına çevirmeye çalışıyorlar. Ama bu altının ons tarafında özellikle bir oluşumumuz var. Bunu videoyu biraz geri sararsan göreceksin, orada anlattık. Oradaki üçgen içerisindeki hareket aşağı yönlü kırılmadığı sürece bence altında bir panik yapmaya gerek yok. Altında da yukarı yönlü hareketler olabilir. Çünkü dünya Altın Ons Konseyi'nin açıklamış olduğu veriler var. Bu verilere göre çok fazla sayıda altına talep olmuş 2021 yılının son çeyreğinde. Yani 2022'ye girerken çok fazla miktarda altında girilmiş. Ayrıca Rusya biliyorsunuz arkadaşlar rezervlerindeki dolar miktarını azaltma kararı aldı. Oradaki Rusya dolarlarını azaltıp dolarlarını altın ve yuana çevirmek istiyor. Buna da başlamış durumda. Çin de zaten aynı şekilde bir yöntem şu an o da güdüyor. Burada altın alımlarındaki en büyük pay Rusya ile Çin'e ait olabilir. Altın 1500-2000 lira arasında olur demiş Ali Tan. Evet Ali teşekkürler. Asma'ya gümüş yorumu demiş. Asma'ya gümüş yorumumuzu yaptık. Bunu da gene izleyebilirsin. Tepesine vuracaklar demiş Murat. Evet, sterlin dolar, onu dediğimiz gibi ilerleyen zamanlarda bakalım. Dünya dolara alternatif bulamazsa diyor, Amerika'ya kimse bir bardak bile içmeye su vermeyecek demiş İbrahim. Vallahi İbrahim, şu an için hala adamların parası rezerv para maalesef. Coinler hakkında ne düşünüyorsunuz demiş Necdet. Vallahi Necdet, bu altcoin'lerle ilgili Bitcoin analizi yaptım. Bu Bitcoin analizini takip edersen onlarda da artık bir dip çalışması, bir yataylık bu aralarda sürecek diye düşünmekteyim.
Bu yataylığın aşılabilmesi için ise bu ABD'nin faiz arttırımlarıyla ilgili Mart'ta bir pas geçme olayı olur ise bütün piyasa çünkü buna odaklanmış durumda. O zaman Bitcoin tarafında, altcoin'ler tarafında da yukarı yönlü bir hareketlenme olabilir. Ama Fed'in bu açıklamaları devam ettiği sürece Bitcoin ve altcoin'lerde yatay seyrin devam edeceği yönünde düşüncem hala da maalesef ki bu yönde. Evet, Emrah hayırlı akşamlar demiş. Hayırlı akşamlar Emrah. Ons 1855 dolar olduğunda 51.400 euro yapıyordu. Ons şimdi 1791'e düştü. Euro karşılığı 51.600. Paritelerde o şekilde Arslan. Evet, ona parite olarak bakman lazım. Evet, euro dolar paritesi en büyük etken oluyor bu işlerde. Evet sevgili dostlarım, güzel bir yayın oldu. Ben bu yayını içime sinerekten yaptım. İnşallah sizlerin de hoşunuza gitmiştir bu yayın. Yayın hoşunuza gittiyse kanalımıza bir beğeni atarsanız ve kanalımı dışarıdan seyreden arkadaşlarımızı da mutlaka kanalımıza davet ediyorum. Mutlaka kanalımıza üye olmalarına kendilerini çağırıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.